Merhabalar sevgili dostlar. Dün akşam yayın yapamadım ama bu sabah yine karşınızdayım. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Evet, artık Ay Koç burcunda ve hareket zamanı, action zamanı. Hem duygusal hem de mental olarak oldukça hızlı, böyle yarış içinde olduğumuz bir güne başladık. Malum tutulmanın da artık etkileri Koç burcunda yaşanacak, biliyorsunuz, devrede olacak. Ve bugün arkadaşlar size tavsiyem şu olmalı: yeni başlangıçlar yapmaya çekinmeyin. Ancak yaparken mantıklı kararlar alın ve bunları yapın, ama agresyona dikkat edin, tansiyonunuza dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Sinirlenmeyin, öfke kontrolü lütfen bırakın. Çünkü burada hani güneşin var, işte egoyu şişiren, Mars'ın oradan karesi var, Plüton'un karesi var. Dönüşüm getirir, biliyorsunuz, değişim getirir ve bu dönüşüm ve değişim de kolay olmaz. Bu kolay olmazken tabii ki bizi bir takım konularda egomuzu da ön plana çıkaracak ve karşı tarafla olan ilişkilerimizde böyle bomba etkisi yaratacak bir takım durumlar olabilir. Yani ben nacizane tavsiyem, bizler için, normal insanlar için söylüyorum bunları. İlişkilerimizde böyle sıra dışı şeyler yaşayabiliriz. Artık malum tutulma etkileri geldiği için beklenmedik şeylerle karşılaşabiliriz. Gündeminiz çok yoğun olabilir. Bazı şeylerin sırasını kaçırabilirsiniz. Acaba hangisine başlasam, hangisiyle bitirsem? Bugünlük işlerinize de, ilişkilerinize de yansıyacaktır. Hani malum önümüz bayram. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bir de Ay Koç burcunda tabii Merkür tarafından yönetiliyor. Merkür yavaş yavaş artık durmak üzere, retroya doğru gidiyor. Tabii şimdi para, finansal konular, oradaki düzenlemeler, ekonomiyle ilgili konular gündemimizde olacak. Malum tabii ki önümüzde bir plan yaptık. Diyelim bir yere gideceğiz, bir bayram ziyareti, küçük bir bayram tatili de olabilir. Bunlar da bizim için önem teşkil edecek açıkçası. İyi planlar yapmalıyız. Çünkü dengelerin değişebileceği durumlar olabilir. Harcamalarımızı lütfen kontrollü yapalım. Bakın, bu çok önemli arkadaşlar. Ekonomi aniden bizi zor durumda bırakacak hale gidebilir. Malum bir resesyon yaşanıyor aslında. Belki tam olarak adı o olmasa da bu bir resesyon gibi gözüküyor. Önümüzdeki 6 ayda biraz daha böyle nasıl diyelim, şartlarımızı korumak durumunda olmamız gerekebilir. O yüzden biz harcamalarımıza lütfen dikkat edelim. Gerekiyorsa hani ufak tefek, böyle çok mecbur olduğumuz şeylerde harcama yapalım. Ama tabii bu arada yatırım yapmak isteyen arkadaşlar var. Malum böyle şimdi piyasalarda iniş çıkışlar olurken küçücük bir yatırımını doğru değerlendirmek, haklı olarak tabii ki istiyor olabilirsiniz. Ne yapacaksınız? En güvendiğiniz kaynağa gideceksiniz. En güvenilir kaynağa gideceksiniz. Dolayısıyla en güvenilir kaynağı da, bunu ben söylemeyeyim zaten, hani siz biliyorsunuzdur. İşte altın gibi, gümüş gibi kaynaklar belki daha doğru yatırımlar olacaktır. Sevgili dostlarım, genel olarak gün genelinde neler var? Şimdi onlardan da bahsedeceğim. Şu anda yayını öyle bir açtım ki arkadaşlar, kameranın açısını da tamamlayamadım ve dün çok arıza şeyler yaşadım. Anlatsam inanamazsınız. Gerçekten çok kolay bir gün değildi. Hem çok yoğundum hem de bir sürü sıkıntılı durum yaşadım. Günün açılarına bakıyorum şimdi. Mesela bugünün en güzel açısı akşam saatlerindeymiş. Saat 17.46'dan sonra başlıyor. 19.46'ya kadar da devrede, ama en güçlü olduğu an 18.46. Ay ve Venüs'ün güzel bir açısı varmış. İşte bu saatlerde belki daha bizim için ciddi konuları birinci sıraya almamız mantıklı olabilir sevgili dostlarım. Özellikle ilişkiler, para, keyif, güzellik, estetik, yeme içme konuları gibi gündemlerimiz olabilir. Şimdi artık Koç burcunda gerçekten çok hızlı düşünüyoruz. Çok hızlı hareketlerde bulunabiliriz. Çok beklenmedik şeyler yaşayabiliriz. Biraz önce de dediğim gibi malum deprem diyorum. Yani ki gerçi doğal afetlere de yani burada yer vermek gerekiyor. Ama hani tutulma etkileri olduğu için. Şimdi şöyle bir gündeme baktığımızda, bakın, etrafınıza bir bakın. Dinlediğiniz haberlere bir bakın. İşte genel kanallarda, YouTube'da özellikle mesela çok enteresan haberler dönmeye başladı. Bundan önceki videomuzda ne demiştik? Bazı ifşalar olacak demiştik.
Zaten bu arka plan enerjiler önümüzdeki 6 ayı kapsayacaktır. Çünkü malum güneş tutulmasının etkileri böyle bu alanda bir takım konuları ortaya çıkaracak. Ha, bunlar ne kadar etkili olur? Bunlar gündemi değiştirir mi? Siyasi gündemden bahsediyorum, seçimlerle ilgili. Bunları çok şu anda bilemiyoruz ama emin olun ki çok garip laflar, olaylar, konular gündeme geliyor. İllaki bir etkisi olacaktır. Bu arada şimdi bu gündemde bunlar varken dünya üzerinde de bunları bekleyin. Yani sadece bizim ülkemizde değil. Bunlar zaten hemen hemen her böyle önemli olayların olacağı işte seçimler gibi zamanlar yaklaşırken özellikle böyle bomba haberler böyle ortaya çıkar ve görünürler. Yani aslına bakarsanız çok da sıra dışı bir durum değil. Öyle söyleyebiliriz. Fakat dünya gündeminde içinde işte daha da eksantrik şeyler duyabiliriz. Ama biz bize bakacağız tabii ki. Bizim de hayatımızda bakın böyle sırlar ortaya çıkabilir arkadaşlar. Dikkat edin, bir çevrenize bakın. Bugüne kadar çok iyi tanıdığınız kişilerin bir hayatlarını bir gözlemleyin. Kime ne kadar güvenebileceğinizi iyi tespit edin lütfen. Bu tabii ki kişinin doğum haritasıyla alakalıdır. Yani bazı Merkür, Mars'ı çok güçlü insanlar bunu zaten öngörebilirler. Ya da mesela akrepler, balıklar hisleri çok güçlü çalışır. Veya kişinin 12. evi çok güçlüdür. Yine öngörüleri çok tutar. Hani bir şekilde onu hisseder, duyar, önüne çıkar vesaire. Hani bunun gibi durumlar olacak. Çünkü bunu neden söyledim arkadaşlar? Çünkü evlilikle ilgili konular çok gündemimizde olacak. Hayatlarını birleştirenler, yeni ilişkilere başlayanlar. Allah güzel güzel mesut etsin inşallah ama tabii kiminle muhatap olduğumuzu da iyi araştırmamız gerekiyor. Şimdi sevgili dostlarım, evet bugün 18 Nisan ve ben bugün gökyüzünde güzel saatler neler size onları vereceğim. Bugünün ilk saati 8:32 9:38 arasında, ikinci saati 6:15 17:21 arasında. Bu da güzel bir saat bakın. Üçüncü saati de saat 11 ile 12 arasında. Bakın bu saatler çok güzel. Bir de biraz önce söylediğim saati bir daha tekrar edeyim. Bugünün zaten tek temel açısı bu. O da saat 18:46 arasında en güçlü olduğu zamanda Ay'la Venüs'ün güzel bir etkileşimi var. Aşkta da, sevgide de, güzellikte de güzel etkiler verir. Para ile ilgili konularda güzel etkiler verir. İşte gündüz oruçlusundur, akşam kuaföre gideceksindir vesaire gibi mesela. Biraz bakım falan. Hani bunlar için de gayet de güzel, olumlu bir yerleşimdir. Şöyle bir gökyüzüne baktığımda gene burada bir size tüyo vermek istiyorum arkadaşlar. Şu anda Venüs İkizler Burcu'nda, hani o bizim sevgi gezegenimiz, duygularımızı anlatan gezegenimiz İkizler Burcu'nda. Ve şu anda Boğa Burcu'nda tabii ki bir de Uranüs'ünüz var ve birbirini görmüyor. Şimdi burada ben şunu beklerim mesela. Hani böyle beklenmeyeni bekle dedikleri konu var ya. Beklenmeyeni beklerim. Sürpriz şeyler olabilir. Gerçekten sürpriz şeyler olabilir. Baktığınız zaman artık bir tutulma evresindeyiz. Mars'a bakıyoruz Yengeç Burcu'nda. Bu ne demektir? Aile içi, ülke içi, yaşanan yerlerle ilgili bir takım gelişmeler olma ihtimali yüksek. Taşınma vesaire, miraslı işler, bunun gibi konular. Ve daha çok evimizle ilgilenebiliriz. Veya hiçbiri yoktur. Evimizin işini yaparız, temizliğini yaparız, işte düzenlemeleri yaparız gibi gibi. Böyle güzel, heyecanlı inşallah bir süreç geçirirsiniz. Her şekilde de aslında bayram güzel geçsin arkadaşlar. Gerçekten ağzımızın tadı bozulmasın. Umarım hepimiz sevdiklerimizle huzur içinde bir bayram geçiririz. Öyle diliyorum. Sevdiklerini kaybedenler, depremzede dostlarımız, depremzede arkadaşlarımız, tabii ki çok zor bir bayram onlar için. Bayram deyince hemen aklımıza ilk onlar geliyor. Sizlerin için de sabır diliyorum sizlere. Keşke imkanım olsaydı da aslında bayramda o bölgede, o yani olmayı çok isterdim gerçekten. Hatay'da veya diğer illerde. Ama ne yazık ki olamayacağım. Ama eğer imkanı olan varsa bence arkadaşlar bayram tatillerini bence o bölgelere giderek oradaki insanlarla beraber geçirmek gerçekten çok güzel, çok anlamlı bir şey olacaktır. Diliyorum. Bu bayram gidemedim, gidemeyeceğim ama önümüzdeki bayram kısmetse, bayramdan önce hatta bayram demeyelim.
gitmeyi deneyeceğim. Şimdi dün neler oldu derseniz, dün şu an size çekim yaptığım kamera ve buradaki kurmuş olduğum sistemde çok enteresan şeyler oldu. Mesela bir yayın yaptım size. Yayın bitti ki ondan önce defalarca denememe rağmen sıfır ses, hiç ses çıkmamış. Sonra kameram hiç çalışmadı. Bakın bu sabaha kadar. Dün aralıklarla, ki bir sürü de işimin arasında hep onunla uğraştım. Kamera görüntü vermedi. Ya gerçekten sistemime bir şey oldu. Sistem çöktü. Merkür Retrosu daha karşıdan etkilerini gösterdi. O yüzden siz de dikkat edin lütfen. Mesela şu andaki bu ayarı hiç ellemedim ki şu yayını size yapabilmek için. Bakar mısınız ne kadar yakından, kamera şu an başka bir yerde duruyor, mikrofon başka bir yerde duruyor. İnşallah sesim de iyi çıkmıştır bu arada. Şöyle çevirmeyi de onu unutmuşum. İşte böyle dostlarım. Tutulmaların etkisi geldiği zaman inanın çok değişik şeyler yaşayabiliriz. Her şey normalde olduğu gibi standart gitmez. Sıra dışı gider. Dolayısıyla biz bunlara canımız sıkarız ya böyle. Aslında bunu yapmayın. Çünkü bu tutulmanın enerjisi çok agresif, çok dolu böyle. Bu sefer ne yaparsın? Kendi sağlığınla oynarsın, çevrende huzurunu kaçırırsın. Tam böyle tatlı günlere giderken aile içinde huzursuzluk çıkartırsın. Bunları gerçekten dikkat edin. Zaten yeteri kadar zorluklar yaşıyoruz. Bir de böyle birbirimizin kalbini kırarak falan bunları yapmasak bence daha güzel olacaktır sevgili dostlarım. Umarım huzurlu, sakin, farkındalıklı bir gün geçirirseniz. Bakın, olmadık şeyler yaşayacağız, olmadık laflar, haberler zaten çıkıyor. Hiç onlara girmedim bile. Ama duyacağız, daha çok şeyler duyacağız. Biz kendi huzurumuzu, kendi sağduyumuzu korumaya çalışalım. Çok da güzel şeyler de olacak. Bu hafta mesela verdiğim danışmanlıkların hemen hemen hepsinde şimdi şöyle bir şey duyuyorum mesela. Ya hocam diyor, gerçekten çok güzel şeyler hissediyorum diyor. Bir şeyler oluyor. Sonra bakıyorum haritasına, evet gerçekten hayatında güzel bir şeyler olmaya başlamış. Aslında son gözlemlerim benim şöyle arkadaşlar. Bu tutulma, en azından benim çevremde, ben öyle söyleyeceğim, birçok insana iyi gelen bir tutulma. Neden? Jüpiter etkisi var çünkü. Haritalarımızda eğer uygunsa, hani müsaitse, valla önümüze çok güzel fırsatlar getireceğini söyleyebilirim. Dün doğum tarihleri söylemiştim, tekrar söyleyebilirim mesela. 60-70 kuşağı, mesela 65, 66, 67, 68, 69, 70 kuşağı çok önemli ve özel etkiler alıyorsunuz bu tutulmadan. Yine 80 kuşağı çok güzel etki alıyorlar. 90'ların başından 98 doğumlara kadar olanlar gerçekten güzel etki alıyor. Yani bir değişimi köklü olarak yaşıyorlar. Hani ben yıl olarak söyledim, burç olarak zaten her zaman söylüyorum. İşte böyle sevgili dostlar. Umarım her şey güzel olsun. Tek dileğimiz doğal afet olmasın. Doğal afet, Allah korusun, tüm dünyayı, ülkemizi de korusun. Ama işte ekonomik depremler, siyasi depremler, insanlar arasındaki bu anlaşmazlıklar, tabii bunlar çok olacaktır mutlaka. Böyle sevgili dostlarım. Bir yandan kilo vermeye çalışıyorum. Ciddi egzersizler yapıyorum. Bunu da hatırlatayım. Bir yandan çalışıyorum. Bir yandan bu aksiliklerle uğraşıyorum. Dün sinir harbi yaşamadım diyemem gerçekten de. Bu arada tekrar hatırlatıyorum. Bakın, Jüpiter Boğa burcuna doğru gidiyor. 18 Mayıs'ta Jüpiter Boğa burcuna geçecek. Şimdi burada kilo ile ilgili özellikle sorunlu olan arkadaşlar veya buna müsait olan, şimdiden önleminizi alın. Spor mu yaparsınız? Kendinize doğru düzgün bir beslenme programı hazırlarsınız. O dönemde kilo vermek daha sıkıntılı olabilir. Bir tane benim bir dostum var, bir arkadaşım var. Şimdi ismi lazım değil, söylemeyeceğim. O geçen gün bir hamleye girişti. Midesine botoks yaptıracaktı. Ben durdurdum onu, yapma dedim. Ondan sonra Mayıs ayında yaparsın dedim. Sonra da benim vaktim olmadı, bekle dedim, dönemedim. İnşallah şu an beni izliyordur. Bana dönmedin diye kızmaz bana. Öyle işte sevgili dostlar. Güzel bir sabah diliyorum. Güzel bir gün diliyorum sizlere. İşte kendinize iyi bakın. Gene görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.